Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yine insanoğlunun en büyük tutkusu olan mücevher, değerli taşlar. O değerli taşların, o mücevherlerin kaynağı olan madenler nedense hep yoksulluğun en yoğun olduğu, en yoğun yaşandığı yerlerde. Düşünebiliyor musunuz? Kamboçya bir dönem o ölüm tarlalarının en yaygın olduğu bölge, dünyanın en değerli taşlarının olduğu bölge. Kamboçya'ya ilk gittiğim yıllar gariptir. Arkadaşım Gökhan Acun'la beraber küçük bir kamerayla gitmiştik. Çünkü gazetecilerin girişi yasaktı. Ülkede halen bir Pol Pot rüzgarı, bir Kızıl Kımer rüzgarı esiyordu. Evet, Pol Pot ve Kızıl Kımerler ülkenin sınır bölgelerine sürmüştü ama Kamboçya şu anda olduğu gibi bir turizm cenneti değildi. Başkentte kaldık birkaç gün. Oranın dokusunu öğrendik ama bizi en çok rahatsız eden tabii ki o Kızıl Kımerlerin iktidar döneminde öldürülen insanlar. Birkaç yıl içinde birkaç milyon insan kendi çocukları tarafından kurşuna dizilmişti. Sözde bir devrim adına. O dönemde yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi çok sayıda insanın katledildiği bir bölge, Ratanakiri. Oraya gitme nedenimiz toplu katliamların, özellikle öğretmenlerin katledildiği bir bölge olmasıydı. Gittik. İnanılmaz bir tropikal yağmur. O katliamların yapıldığı tarlalara giderken birdenbire karşımıza bir pazar çıkıverdi. Ve o pazar çok değerli mücevherlerin, altın başta olmak üzere değerli madenlerin bulunduğu bir bölgenin alışveriş pazarıymış. Birdenbire aklıma esti. Bu kadar yoksulluğun, bu kadar vahşetin hakim olduğu, sömürgeciliğin en yoğun dönemlerini yaşayan bu ülkede bu maden ocakları nasıl, bu insanlar bunları nasıl çıkarıyorlar diye. Bir damla altın ve bir yakut için verilen mücadele. Arkadaşım Gökhan Acun'la yola çıkmıştık. Birer motosiklet kiraladık. Tabii ki sürücülerle beraber, çünkü o yollar bir çamur deryası. Yani yol belirli aralıklarla nehre dönüşüyor. Bir çamur nehri. Günümüz Türkiye'sinde de tropikal yağmurlara alışmaya başladık. Seller nasıl yaşanıyor? Görüntüler ortaya çıktığında biz de fark ediyoruz. İşte siz bunu günde 3 veya 4 kez yaşandığı bir coğrafyayı gözlerinizin önüne getirin. Ratanakiri'de şehir merkezinden motosikletler bizi aldı. Tropikal ağaçların daha seyrek olduğu bir bölgeye götürdüler. O bölgede garip, sanki bir petrol kuyusunun en ilkel modeli. Bir direk düşünün, onun üzerine konmuş bir kavak ağacının benzeri bir ağaçtan yapılmış bir garip sarkaç. O sarkaca bir adam asılıyor. Üstelik kullandığı halat falan değil. Ratan ağacından yapılmış bir sarmaşık. Kendini bir çukura salıveriyor. Ve o çukurun içinde toprağı eşeleyip, kırmızı kirli toprak, içinden taşlar topluyor. Gözlerime inanamadım ben. Taş dediğimiz şeyler yakut. İnmeye kalktım. Tabii ki 6-7 metrelik kuyular değil. Benim indiğim biraz daha yeni açılmakta olan bir kuyuydu. Hakikaten o kirli toprağı eşelediğimde ben bile birkaç parça renkli cama benzer taş buldum. Küçük maden ocağı, değerli taşlar çıkan bir yer. Evet. Tam olarak bilemiyorum. Büyük olasılıkla safir veya zümrüt. Bu bölgede onlar çıkıyormuş. Tabii ki ben bunları çıkardığım anda o bölgede bu taşları toplamaya gelen kişi önce alıp baktı değerli mi değersiz mi diye. Gariptir, böyle ışığa doğru tuttu. İçindeki damar ve kesikler önemliymiş. Aldı, bana iade etti. Kendimce değerli bulduğum o taşı alıp uzmanına götürüp kesme aşamasına, işlenme aşamasına sokmak istedim. Götürdüğüm kuyumcu pek değerli bulmadı ama beni kırmadı, işledi. Bu arada aynı bölgede yine aynı insanların altın çıkarma operasyonlarına tanık oldum. Düşünebiliyor musunuz? Aynı bölge aynı zamanda altınla dolu, değerli madenlerle dolu bir bölge. İnsanoğlu büyük işletmeler yerine en ilkel yöntemlerle bir damla altını çıkarmaya çalışıyor. Kamboçya'da görmüş olduğum altın çok cazip değilmiş. Çok sınırlı olduğu için sadece zaman zaman getirilen bir olay. Ama altının en çok çıkarıldığı bölgelerden biri yine Uzak Doğu'da. Yine yıllar önce haberci programını yapmış olduğum dönemde gittiğim Filipinler'de Mindanao Adası'ndaki Dıvalval. Orası da korkunç bir yerdi. Bir dağ yamacını düşünün. O dağ yamacında altın olduğu bilinen
Bunlar Çinliler tarafından ortaya çıkarılıyor. Bölgeye adeta bir altına hücum şeklinde binlerce insan gidiyor. Dağın yamacında bir patika üzerinde genişliği en fazla 8-10 metre olacak bir şehir kuruyorlar. Barakalar kuruyorlar. Ve bunun üstünde o oyulan gediklerden, açılan gediklerden çıkardıkları taşları öncelikle garip bir takım böyle merdane benzeri taş kırıcılarından geçirip küçük parçalara ayırıyorlar. Çuvallara yükleyip belirli bir yerde una dönüştürüyorlar ve bunlar işlenmek üzere Çinliler tarafından alınıp altın işleyen gerçek anlamdaki sanayi tesisine götürülüyor. Ama o bölge insanı küçük çapta da olsa kendi ürettiği altını yerinde değerlendiriyor bizim gibi ziyaretçilere. Evet, öyle bir altının işlenmesine tanık oldum ama Dvalval'da o gördüğüm, yani tarih öncesi diyemeyeceğim ama Orta Çağ dönemindeki altın madenlerini anımsatan görüntü. Her şey altına endeksli, para geçmiyor. Çoğu insanlar silahlı ama en önemlisi o altının küçük çapta da olsa çıkarılma sırasında kullanılan siyanürün ve civanın insan üzerindeki etkisi. Ben yıllar önce gittiğimde, 80'li yıllarda Marcos döneminde gittiğimde gözümün önünde bazı insanların o altın madenlerinde çalışırken felç olmaları ve ölmeleri ardından dağın yamacından aşağı atıldıklarına tanık oldum. Çünkü mezarlık yoktu o bölgede. Herkes silahlıydı. Yıllar sonra arkadaşım Gökhan Acun'la yapmış olduğum bir motosikletle yapmış olduğum yine bir yolculuk ama buranın motosikletleri Kamboçya'da karşılaştığımız gibi değil. O dağın yamacına bir motosiklet neredeyse 5-6 kişiyi yükleyip çıkıyor. Hatta çocuklarla bu sayının 10'a ulaştığını bile duydum. Dağa çıktık. O altın ocakları diye tanımlanan yerden, yamaçlardan altının önce kırılıp küçük parçalar ayrılması, una dönüştürülmesine tanık olduk ama en korkuncunu söylüyorum. Bu bölgede çıkarılan altınla beraber var olan siyanür ve cıva gözümüzün önünde bazı insanların ne hale dönüştüklerini gösterdi. İnsanoğlu gariptir. Bu değerli madenleri buldukları yerlerde işlerken çok ciddi bir risk alırlar ama bunu fark etmezler. Çünkü onlar için geçim derdi önemli, hayatta kalma derdi önemli. Aynı dönemlerde ben Avustralya'ya gittiğimde, Amerika'ya gittiğimde, Güney Afrika'ya gittiğimde modern altın ve değerli taş işlemelere de tanık oldum. Ama bu modernitenin olduğu yerlerde gözü dönmüş, para hırsına bürünmüş insanların insan hayatını ne kadar göz ardı edip en ilkel teknolojileri orta düzeye çıkarıp bu işi açgözlülükle çıkarmalarına ve o bölgenin coğrafi ve doğal yapısını nasıl etkilediklerine tanık oldum. Bizim Türkiye'de de oldu. Biliyorsunuz Türkiye'de altın madenlerinin olduğu bölgelere uçak yolculuklarında kuş bakışı bakarsanız o güzelim ormanlarda kelleştirilmiş, bırakılmış ve çevreye inanılmaz zarar veren bir altın çıkarmaya tanık olabilirsiniz. Unutmayalım, Bergama'da aynı yöntemlerle çıkarılan o altın yüzünden Türkiye tarımının en önemli, en değerli ürünlerinden biri olan çam fıstığı tükendi. Bunlar başka ülkelerde vermiş olduğumuz görüntüler. Henüz kendi ülkemizde bu tür çalışmaları yapmadık. Bizim ülkemizde Bergama'da da bu tür altın ocakları açıldı. Halkın öfkesine, tepkisine rağmen yapıldı. Ne kadar çıkarıldı, ne kadar gelir elde edildi, bir katma değer yaratıldı bilmiyorum ama uçakla o bölgenin üzerinden geçtiğimde gördüğüm olay korkunç. Tahrip edilen bir doğa. Ama en önemlisi o bölge dünyanın en zengin çam fıstığı ormanlarına sahipken şu anda o ormanların yok olup çam fıstığı üretiminin neredeyse bittiğine tanık oluyoruz. Bütün bunları düşünmek lazım. Bir başka bölümde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalınız.